Geçtiğimiz hafta BTS hayranlarını çok sevindiren bir olay yaşandı. Blackpink YouTube'da tarih yazdı. Nasıl okumam gerektiğini bilmiyorum. Bir başka korona haberiyle daha devam edeceğim şimdi. Şimdi bir ilişki haberi, bir magazin haberi. Adam bu yaşta yönetmen, bu beni bir tık üzmedi değil. Bir Instagram hesabı açan ünlü daha. Bunların yanında komik bir olay daha yaşandı geçtiğimiz günlerde ve 2021 yılında hakkında en çok tweet atılan K-pop sanatçılarının listesiymiş. Bir numara benim de çok bayıldığım, çok sevdiğim bir isim. Hayret, yıllar sonra Ciel diye bir şarkıcıları olduklarını hatırlamışlar. Bu çok enteresan oldu. Bir tek UI'ni okuyabiliyorum, gerisini asla okuyamıyorum. Vachi Ravit, Chivare, Metavin, Opas, I am Kajon gibi bir şey yazıyor. Merhaba arkadaşlar, Uzağında Olsun hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haber bülteniyle daha karşınızdayım. Bu hafta yine bakalım Kore'de magazin, müzik, dizi, film konularında neler olmuş. Yine bugün bu videoda size bunları kısa kısa anlatacağım. Videoya geçmeden önce her zamanki yaptığım hatırlatmayı yapayım. Pek çok sosyal medyada, pek çok mecrada da Uzağın Doğusu adıyla hesabım mevcut. Discord, Instagram, TikTok, Twitter ve benzeri bir sürü yerde varım. Uzağın Doğusu yazdığınız zaman zaten benimle karşılaşacaksınız ama aynı zamanda da videonun alt kısmındaki açıklama bölümünde de linklere ulaşacaksınız efendim. O zaman daha fazla lafı uzatmıyoruz ve hemen geçiyoruz bu haftanın haber bültenine. Geçtiğimiz hafta BTS hayranlarını çok sevindiren bir olay yaşandı. Tüm BTS üyeleri kişisel Instagram hesabı açtı. 6 Aralık'ta BTS'in tüm üyeleri Instagram hesabı açtı ve bunu duyurdular. Tabii sonrasında dünyanın her yerinden BTS hayranları akın akın Instagram hesabına gitti ve üyeleri takip etti ve çok kısa bir zamanda acayip büyük rakamlara ulaştılar. Çok kısa bir sürede önce 10 milyona şimdi de 20 milyona ulaşmış durumdalar. Hatta bir yerde okuduğum kadarıyla V bir rekor kırmış. En hızlı 24 milyona ulaşan Instagram hesabı olarak, yanlış bilmiyorsam o kısım çünkü haberde yoktu, başka bir yerde okumuştum. Şu anda da BTS üyelerinin güncel takipçi sayıları şöyle: Jin 21.3 milyon, J-Hope 21.1 milyon, Jungkook 23 milyon, Suga 21 milyon, V 24.3 milyon, Rapwon 21 milyon, Jimin 22.2 milyon. Bu arada bunların yanında komik bir olay daha yaşandı geçtiğimiz günlerde. Şimdi bazı üyeler epeydir aslında Instagram hesabını gizliden gizliye kullanıyor dendi ama bazıları için de yeniydi Instagram dünyası. Özellikle de BTS'ten V yanlışlıkla Blackpink Jennie'yi takip aldı. 7 Aralık'ta dünyanın birçok noktasındaki BTS hayranları böyle bir şeyin olduğunu fark etmişler. Sonra tabii jet hızıyla V o takibi geri aldı. Weverse'te hayranlara şöyle bir soru soruyor V. Bu Instagram şeyinde buradaki önerilen arkadaş listesinden kurtulmanın bir yolu var mı? Korkunç bir uygulama demiş. Yani yanlışlıkla takibi aldığını ve bundan nasıl kurtulabileceğini gösteren bir şey yazmak istemiş. Tabi burada V tarafı komik ama Jennie tarafında çok saçma sapan bir şey oldu. Jennie'nin olayla hiç alakası yok. Yanlışlıkla takip edilmiş bir insan sadece ama BTS hayranları, yani BTS hayranı da denmez aslında onlara. BTS'in can sıkıcı takipçileri gidip Jennie'nin fotoğraflarının altına saçma sapan şeyler yazmaya başladılar. Oppa'mı rahat bırak, BTS'i, V'yi rahat bırak diye, ne alakası varsa artık. Böyle de saçma bir şey yaşandı. BTS hayranlarını tebrik ediyorum. Bu uzun zamandır hayal ettikleri bir şeydi. Nihayet hayata geçmiş oldu. O zaman geçiyorum bir diğer habere. Super Junior üyesi Kuyu'nun Ocak ayında geri döneceğini duyurdu. Bu solo bir dönüş olacak. 7 Aralık'ta Kuyu'nun şirketi Ocak 2022'de 4 sezonluk projesini tamamlayacak, bir albüm yayınlayacak ancak kesin bir tarih henüz belirlenmedi diye bir açıklama yapmış. Daha önceki haber videolarında da bundan bahsetmiştim. Kuyu'nun bir projesiydi bu. Solo projeydi. Her sezonda bir şarkı çıkartıyordu. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış olarak. Önceki sezonlarda da zaten 4 farklı single çıkarmıştı bu sezonluk projede. Ve nihayet bu sezonda da bir şarkı daha, bir single daha çıkararak bu projeyi tamamlamış olacaklar. Kuyuhuyun ve Super Junior hayranlarına duyurulmuş.
Starship'in yeni kız grubu IVE. I-V-E. Nasıl okumam gerektiğini bilmiyorum. IVE diye okuyacağım. Yanlış okuyorsam kusuruma bakmayın lütfen. Starship'in yepyeni bir kız grubu, bu 6 kişiden oluşuyor ve Eleven isimli bir şarkıyla çıkış yaptılar. Eugene, Rei, Liso, Liz, Kaul ve Won Young. Umuyorum doğru okumuşumdur isimlerini de. Eugene ve Won Young 2018'de Produce 48 isimli bir program yapmışlardı biliyorsunuz. Onun sonucunda IZ*ONE diye bir grup çıkmıştı. O grubun üyeleriymiş bu ikili. Şimdi de IVE isimli grupta çıkış yapmışlar. Starship pek gruplarının, şarkıcılarının kıymetini bilmeyen bir şirket ama umuyorum aynı şeyi kızlara da yapmaz. Ben bu arada izledim, dinledim. Fena değildi. Sevenlerine, hayranlarına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Yolları açık olsun. Super Junior üyesi Choi Siwon'a Covid-19 teşhisi kondu. 10 Aralık'ta SM Entertainment, Siwon'un aşılarının tam olmasına rağmen Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Sonuç olarak planlanmış tüm aktivitelerini durdurdular ve 2021 Mama'ya katılamayacağı duyurulduğu sevenlerine, kendisine canı gönülden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Severiz Siwon'u. Geçiyorum bir diğer habere. Bir başka korona haberiyle daha devam edeceğim şimdi. Oyuncu Yoon Eun-hye Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 9 Aralık'ta Instagram'da yapmış bu duyuruyu. Ailesinden biri kendisini iyi hissetmiyormuş. O yüzden PCR testi yapmaya gitmişler ve o kişinin, ailesindeki o üyenin Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmişler. Sonrasında tabii diğer aile üyeleri de haberi duyar duymaz korona testi yaptırıyorlar ve Eun-hye'nin de testi pozitif çıkmış. Neyse ki şiddetli semptomlarım yok. Lütfen dikkatli olun ve sağlığınıza dikkat edin diye de yazısını sonlandırmış. Neyse ki hafif atlatıyor duyduğumuz kadarıyla. İkisine de, Siwon'a da Eun-hye'ye de tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Her ne kadar beni buradan duymayacak olsalardı. Taeyang ve Minhyori nihayet ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Daha öncesinde haber videolarından birinde Hyorin'in hamile olduğunu duyurmuştuk zaten. 6 Aralık'ta da Hanguk Ilbo nihayet doğumun gerçekleştiğini ve ikilinin anne baba olduğunu duyurdu. Rapora yanıt olarak da Taeyang'ın şirketi YG Entertainment, Taeyang'ın karısı Minhyorin kısa süre önce sağlıklı bir oğul doğurdu demiş. Bir erkek evlatları olmuş. Bu ikili daha öncesinde 2014 yılında Taeyang'ın 1AM isimli müzik videosunun setinde tanıştılar ve sonrasında da Şubat 2018'de evlenmişlerdi. Çok sessiz sakin kendi hallerinde bir tatlı bir ilişkileri var. Eylül ayında da ilk çocuklarını beklediklerini duyurmuşlardı. Nihayet de çocuklarının doğumu gerçekleşmiş. Tebrik ediyoruz hem kendilerini hem de sevenlerini. Şimdi bir ilişki haberi, bir magazin haberi. Aktris Jeon Jong-su'nun ve The Call filminin yönetmeninin sevgili olduğu açıklandı. Filmi izlemeyenler için söyleyeyim. Jeon Jong-su bu arada The Call'un başrollerinden bir tanesiydi. Park Shin-hye ile oynadıkları bir filmdi ve aynı zamanda da filmin yönetmeniyle bir ilişki içinde oldukları doğrulanmış. 3 Aralık'ta oyuncunun şirketi de bunu doğrulayan bir açıklama yapmış. Şu anda yönetmen Lee Chong-hyun ile çıkıyor, adını da diyemiyorum. İkisi birbirlerine karşı iyi hisler besliyordu ve yakın zamanda romantik bir ilişkiye başladılar demişler. 3 Aralık'ta yönetmen Lee Chong-hyun JTBC'ye bir röportaj veriyor ve röportajda şöyle söylemiş. The Call'u çekerken birbirimizle ilgilenmeye başladık ve son zamanlarda ilişkimiz doğal olarak flört etmeye dönüştü demiş. Halka açık randevulara çıkıyorlarmış ve çevresindeki herkes de bu ilişkiden haberdarmış. Fotoğraflarını gördüm. Yönetmen de maşallah hoş bir çocuk. Bu arada 31 yaşındaymış. Benle yaşıtmış. Adam bu yaşta yönetmen. Bu beni bir tık üzmedi değil. Tebrik ediyoruz çifti. Geçiyorum bir diğer habere. Bir Instagram hesabı açan ünlü daha. Gongyo resmi Instagram hesabını açtı. Nihayet kişisel bir Instagram hesabı açtı Gongyo. Epeydir bu hayranlarının istediği bir şeydi ama Gongyo'nun Instagram hesabı yoktu. 1 Aralık'ta Gongyo'nun ajansı duyurdu bunu. Her zaman destekleyen hayranlara teşekkür ederiz. Oyuncu hayranlarına günlük hayatını aktarabilmek için resmi bir Instagram hesabı açtı. Gongyo'nun başka bir sosyal medyası yok ve bu hesap doğrudan Management Soup tarafından yönetiliyor. Teşekkürler demişler. Gongyo da ilk paylaşımını bir kalamarla yaptı. Böyle bir tabakta kalamar görüntüsü. Bunu da şey demişler hatta muhtemelen Squid Game'deki özel görünümüne atıfta bulundu demişler. Bu şekilde Gongyo'da bir hesap açmış oldu. Şimdiden de Netflix'te yakında yayınlanacak olan dizisinin reklamlarını yapmaya başladı. Ben de onu hemen takibe alanlardan bir tanesiyim. Alta sağa sola bir yere zaten görselini koyacağım. Merak edenler olursa siz de o şekilde ulaşabilirsiniz Gongyo'nun Instagram hesabına. Blackpink YouTube'da tarih yazdı. YouTube tarihinde 70 milyon aboneyi aşan ilk sanatçı olmuş.
Blackpink. İlk olarak 28 Haziran 2016'da açmışlar YouTube hesabını ve 5 yıl 5 ayda da böyle bir başarıya ulaşmışlar. Ve YouTube'da 66,4 milyon abonesi bulunan Justin Bieber şu anda platformdaki en yüksek ikinci abone sayısına sahip sanatçı rekorunu da elinde tutuyormuş. Blackpink'in başarıları zaten artık inkar edilemeyecek seviyede. Tebrik ediyoruz kızları. Squid Game, 2021 Amerikan Film Enstitüsü ödülünü kazanan tek yabancı TV programı oldu. Amerikan Film Enstitüsü kazananları açıkladı yakın bir zamanda ve Squid Game'de bu yılki ödüller arasında yer alan tek yabancı TV programı oldu. Amerikan Film Enstitüsü'nün verdiği ödüllerin şöyle bir özelliği var aslında. Normalde Amerikan yapımı film ve televizyon kanallarına, televizyon programlarına verilen ödüllermiş bunlar. Fakat bunun da yanında bir de bu kriterleri karşılamayan, yani Amerika yapımı olmayan önemli özel projelere, işlere verilen özel ödüller diye bir kategorileri varmış. Ya da bilmiyorum, belki de bu yıl yaptılar onu. Ve bu kategoride de Squid Game'e bir özel ödül vermişler ve bunu başaran da tek yabancı TV programı olmuş başta da dediğimiz gibi. Ve bu da 7 Ocak 2022'de özel bir resepsiyonda, özel bir etkinlikle kutlanacakmış. Twitter 2021 yılı için dünya çapında en iyi K-pop sanatçılarını açıkladı. 1 Ocak ve 15 Kasım 2021 tarihleri arasında toplanan Twitter verilerinin sonucuymuş arkadaşlar. Ve 2021 yılında hakkında en çok tweet atılan K-pop sanatçılarının listesiymiş. Ve tabii ki sonuçlar şaşırtmıyor. Bu yıl BTS dünya çapında en çok tweetlenen K-pop sanatçısı oldu. Ayrıca aynı zamanda da ard arda 5 yıl boyunca dünyanın en çok tweetlenen müzisyeni olarak taçlandırılmışlar. Valla bunlar çok güzel başarılar. Bunun da yanında BTS'in atmış olduğu bir tweet 2021'in en çok retweet edilen gönderisi seçilmiş. BTS'in ardından bu listeye giren başarılı gruplar şu şekilde: 2 numarada NCT, 3'te EXO, 4'te Blackpink, 5'te Treasure, 6'da ENHYPEN, 7'de Seventeen, 8'de TXT, 9'da ATEEZ ve 10'da da Stray Kids varmış arkadaşlar. Tebrik ediyoruz bu K-pop gruplarını bu yılki başarıları için. Darısı diğer yıllara inşallah diyorum ve geçiyorum bir diğer habere. Ve geldik benim en sevdiğim listelere. Bu marka itibar sıralamalarından bahsedeceğim şimdi size. Ama bu seferkiler öyle K-pop grupları, üyeleri falan değil. Henüz onlar Aralık ayı için açıklanmamış. Başka şeyler açıklanmış. Ben size bunları anlatacağım. Aralık Variety Star marka itibar sıralaması açıklandı. Kore İş Araştırma Enstitüsü yapıyor zaten, biliyorsunuz artık bu araştırmaları ve 4 Kasım ve 3 Aralık tarihleri arasındaki pek çok veriyi ele alarak yapıyorlar bu sıralamaları. Hemen size ilk onu sıralayacağım. 1 numara, benim de çok bayıldığım, çok sevdiğim bir isim. Tabii ki Yüce Suk. Bu televizyon programlarının yıldızı da Yüce Suk'tur biliyorsunuz. Onu da pek yenmek mümkün değildir sektörde. Çok çok başarılı bir isim. Ben de çok seviyorum kendisini. 1 numarada Yüce Suk, 2 numarada Kim Jong-kook, 3'te Song Ji-hyo, 3'üne de bayılırım. 3'ü de Running Man üyesi. 4'te Lee Sang-min, 5'te Park Myung-soo, 6'da Lee Seung-gi, 7'de An Jung-won, 8'de Kim Dong-yun, 9'da Kim Jono, 10'da Kim Gura. Lee Seung-gi de baya televizyon programlarının yıldızlarından bir tanesi oldu. Çok eğlenceli bir çocuk. Özellikle o programlarda, o şovlarda çok eğlenceli oluyor gerçekten. Şimdi geçiyorum bu sefer varyete şovlarının listesine. Yani Aralık ayında en çok izlenen televizyon programlarının yine marka itibar sıralaması açıklandı. Kore İş Araştırma Enstitüsü 5 Kasım ve 5 Aralık tarihleri arasındaki pek çok veriyi kullanarak yaptı bu listeyi. 1 numarada Tomorrow's National Singer. 2 numarada ne var? Ne var? Running Man. Running Man asla eskimiyor arkadaşlar. Kaç yıllık program ama eskimiyor. 3 numarada How Do You Play. 4'te Home Alone, I Live Alone diğer adıyla. 5 numarada Knowing Bros. 6'da My Little Old Boy. 7'de Radio Star. 8'de Kick a Goal. 9'da 2 Days One Night. 4. sezonuyla yayınlanan bir program o da. 10 numarada da Mountain Village Playlist programı yer almış. İlk 10 listede bu şekildeydi. Ve geçiyorum son habere. 2021 Asya Sanatçı Ödülleri'nin sonuçları, kazananları açıklandı. Bu ödül töreni 2 Aralık'ta gerçekleşti arkadaşlar. Star News ve Star Continent tarafından düzenlenen yıllık bir tören bu. İlk olarak 2016 yılında yapmaya başlamışlar ve Asya'daki oyuncuları ve şarkıcıları onurlandıran bir ödül töreni olmuş. Ben şimdi size önemli olanlarını sıralayacağım. Daha çok desang dedikleri bir şey var, biliyorsunuz ki bu bayağı hani
prestijli, büyük bir ödül anlamına geliyor ve Desang'a her kategoride verdikleri isimler var. Şimdi önce bunları söyleyeceğim. Desang olanlar. Yılın şarkısı BTS Butter, yılın erkek oyuncusu Lee Jong-jae, yılın TV aktörü Lee Seung-gi, yılın film aktörü Yoo Ah-in, yılın albümü NCT 127'ye gitmiş, yılın performansı Stray Kids, yılın şarkıcısı Seventeen ve yılın sahnesi aespa'ya gitmiş arkadaşlar. Desang alanlar bunlar. Bunların da yanında tabii ki başka ödüller de var. En iyi yeni şarkıcı ödülünü ENHYPEN ve aespa almış. En iyi yeni oyuncu ödülünü Lee Do-yeon almış. Red Popülarite ödülü şarkıcılarda Lim Young-won, EXO, Twice ve Ciel almış. Hayret, yıllar sonra Ciel diye bir şarkıcıları olduklarını hatırlamışlar. Bu çok enteresan oldu. Red Popülerlik ödülünü oyuncular kategorisinde Song Ji-hyo ve Kim Sono almış. Wow, ikisini de çok severim. U Plus Idol canlı popülerlik ödülünü şarkıcılar kategorisinde BTS, Blackpink, Lim Young-won ve IU kazanmış. Yine aynı şekilde U Plus Idol canlı popülerlik ödülünü oyuncular kategorisinde de Jung Ho-yeon, Kim Sono kazanmış. Bazılarını atlıyorum. Haberiniz olsun, hepsini almadım. Hot Trend kategorisinde şarkıcılarda Brave Girls ve aespa almış. Oyuncularda da Lee Jong-jae almış ödülü. Asya Celebrity diye bir kategori var. Şarkıcılarda GOT7, Bam Bam ve The Boys almış. Oyuncularda da Yoo Ah-in, bir tek Yoo Ah-in'i okuyabiliyorum. Gerisini asla okuyamıyorum. Vachi Ravit, Chivare, Metavin, Opas, I Am Kajorn gibi bir şey yazıyor. Çok özür diliyorum öncelikle bu isimleri bilenlerden ama asla okuyamadım. Böyle de isimlermiş. Çok zor isimleri. Kim olduklarını biliyor muyum bilmiyorum. Belki fotoğraflarını görsem ha bu muydu diyeceğim ama şu an bu isimlerden asla çıkaramadım. Onun haricinde en iyi seçim diye bir kategori var. Şarkıcılarda Pentagon, Momoland ve Golden Child almış. Oyuncularda da Lee Jun-young U-KISS grubundan ve Jo Suk-tae almış arkadaşlar ödülü. En iyi oyunculuk ödülü Girls' Generation'dan Yuri, Sung-hoon ve Kitamura Takumi'ye gitmiş. O Japon. En iyi müzisyen Kang Daniel, ITZY, Astro, Wono, The Boys'a gitmiş. Fabulous diye bir kategori var. Şarkıcıda Seventeen, oyuncuda Lee Jong-jae, en iyi başarı Newest, en iyi sanatçı şarkıcılarda Bam Bam, ENHYPEN ve Brave Girls. En iyi sanatçı oyuncularda da Jeonyo Bin, Han So-hee olmuş arkadaşlar. Çok uzun bir liste, o yüzden ben hepsini almadım. Daha çok ödül alan bilinen isimleri söylemeye çalıştım. Eksikliklerimin kusuruna bakmayın lütfen. Ve nihayet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.